Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İstanbul Havalimanı'nda Ramazan ayı nedeniyle kurulan Kereban Ağı alanında çok keyifli anlar yaşayacağımızı ümit ediyorum. Ama önce sizleri tanıyalım. Senle başlayalım. Adın ne tatlım? Kuzey Kaç yaşındasın? 8. Oo süper. Sen? Adım Yunus Emre. Yaşın? 9. Oo çok güzel. Prenses? Ayşe Eva 7,5 yaşındayım. 8 mi? 7,5. Ha 7,5. Ama gireceğim 8'e 5 ay sonra. Ne zaman? 5 ay sonra mı? 5 ay sonra. Oo çok güzel. Peki cool beyefendi var burada. Sizi tanıyalım. Ankara'nın Buckingham kasabasından kendisi. Evet, kraliyet ailesinden. Bize pas vermiyor. Vermediği gibi de konuşmuyor. Ama matematikle arası çok iyi. Çok. Duymadık. Duymadım ki. Ahmet Tuna'yla Ahmet Tuna'yı duydum, gerisini duyamadım. Ahmet Tuna'yla Ne diyeyim? Anlamadım ben de. Senin adın ne tatlım? Değil. Nil. Kaç yaşındasın? 3,5. Ya Allah. Benim kardeşim beşi de. en küçüğümüz. Vallahi konuşuyor, çok güzel konuşuyor. Benim kardeşim de 3,5 yaşında. Konuşuyor mu o da? Çok soru soruyor değil mi? Peki. Arkadaşlar biliyorsunuz Ramazan ayının bizler için anlamı çok büyük. Biliyorsunuz değil mi? Ailelerinizde de yaşıyorsunuz bu geleneği. Yani. Ne güzel. Evet, 11 ayın sultanı Ramazan berekettir, bolluktur, paylaşmaktır, sabırdır, inançtır, oruçtur, sahurdur, iftardır. Pide, hurma derken davulcunun sesi uzaktan da yakından da hoş gelir kulağa. Ramazan denince sizlerin aklına ne geliyor mesela? Senle başlayabilir miyiz Meva? Ramazan deyince ailecek yemek. Bir şey geçiyor. Çok uzun bacak. Ailece hep birlikte yemek yemek değil mi? Peki Tuna Aklıma sen geliyor. istersen paylaşır mısın? Kraliyette ne yapıyorsunuz Ramazan'da? Ne yapıyorsunuz? Hiçbirimiz yemek yemediği için iftarda bir kere restoranta gitmiştik bir gün önce. Zaten birkaç gün, 4 gün önce köydeydik. Oo, ne güzel. Çok güzel. Peki Koca sen ayak Kuzey orada. Koca ayak. hani böyle Ramazan, iftar, sahur sen de mesela ben küçükken açık söyleyeyim çok tutmak istiyordum. Ben tuttum bir. Anneannem de kıyamıyor. Çok küçüğüm. Gelişme çağında olduğum için biliyorsun çocuklara yasak yani Ben izin. Anneannem de bana dedi ki öğlene kadar tutabilirsin çocuk orucu dedi. O tekne orucu. Heh, tekne mi tekke mi? Tekne. Tekne. Allah Evet. Allah. Hangi marinada? Ülke değil bir kere o. Hı? Değil öyle. Marinada değil mi tekne? Değil. Ha anladım. Ben tekke diye hatırlıyorum da. Tekne. Sizden hatırlayan varsa yazabilir misiniz bize? Yorum. Yorum yapsınlar değil mi? Hı? Evet. Tekke mi tekne mi? Biz Meva ile bir iddiaya girdik. Gel bakayım. Küçük bir iddiaya girdik. Tekne Peki. ama. Ben çok özenirdim. Sen de özeniyor musun oruç tutmaya? Ben Mesela sahurda kalkardım gizli gizli. Hemen araya sıvışırdım böyle ben de yerdim onlardan. Çikolata? Çikolata mı yiyordun? Hayır. Ben hiç sonra kalkmadım ki. Ben sadece iftara kalktım. Uyanamıyorsun. Ben kalkıyordum ne yapıp Ya. gidip saat kuruyordum uyanıyordum. Ben öyle yapmadım. Ben sadece öyle tutuyordum. Bir de Kalkmak istemiyordum. peki iftarda o pidenin kokusu nasıl oluyor? Aa sımsıcak. Ama ölümcül üzerine tereyağı değil mi? Evet. Evet. Size gelelim Sayın Yunus Emre. Anlatır mısınız bize sana neler hatırlatıyor? Ne Ya hatırlatıyor? sendeki imajinasyonun ne Ramazan'ın iftarı? Ben oruç tutarım. Aa, istiyorum, evet. bravo. İstiyorum. Bazen sahurlu yapıyorum. Bazen de sahursuz tutuyorum orucumu. Şaka yapıyorsun. Ben sahursuz tuttum. Dayanabiliyorum. Sahursuz tutabiliyorum ben. Dayanabiliyorum. Tekneyi mi tuttun? Hayır. İftara, Bazen iftara kadar tekne dayandım, sahura kalkmadım ama. Ben tekneyi tuttum. Tekne tuttun. Ben de tutuyorum yazları diye kötü Tekne mi? Tekke. Tekke bence ya. Hayır tekne. Tamam yorum yazsana. Bize yazar mısın? Yorum Doğrusu yazın. ne? Çikolata mı iddiamız? Evet. Gel bir daha girelim. Tamam. Dıt. İddialıyız. Ben tekke diyorum, o tekne diyor. Tekne Bakalım. çünkü. Bir de Ramazan'da maniler vardı. Domates. Bilir misiniz? patlıcan, biber. Öyle mi? Hayır. O bir Barış Manço şarkısı olmasın? Ben de küçükken bizim zamanımızda Aa. televizyon programlarında böyle mani okuyan abiler, amcalar gelirdi. Bizim geçmiyor artık. Siz Yok. zaten internetten kafayı kaldırmadığınız için. Bak yine Azar da yapıyor. Açık televizyon. Babama sordum, anneme sordum, yok dedi. Mani mi? Evet.
Unutmuşlardır belki. Unutmamışlar, Hiç duymamışlar mı? duymamışlar. O zaman biz duyuralım. Hiç duymayanlara mani duyuralım. Bak bu maniler var ya hem çok eğlendiricidir hem de düşündürücüdür. Hepsinin bir mesajı var. Sen duydun mu? Evet, mani diye bir şey duydum ben. Gerçekten mi? Aferin Ben bir sana. kere duydum ama bizim evden geçmiyordu. Tamam o zaman ben yapabilir miyim? Bir deneyeyim mi? Olur. Belki sen duymuşsundur bunu. Bakayım söyleyebilecek miyim? Gözümüz aydın hepimize, mutlu günler bize. 11 ayın sultanı, hoş geldin evimize. Hatırladım. Hatırladın değil mi? Ben de hatırladım. Tamam, güzel. Ben yapabildim mi demin? Güzel oldu mu? Yapabildi. Güzel oldu. Sayın kralım, prens. Ne oldu? Aynen, Çok tatlı. çok tatlı o. Evet, Ramazan manicimiz gelsin. Bize güzel Ramazan manileriyle programımıza neşe katsın. Hem de biz Olur. daha çok mani öğrenmiş oluruz. Harika fikir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bizi gençlerimize, biz biliyoruz da meddah nedir? Ne yapar? Anlatır mısınız? Nereden gelir? Şimdi sevgili çocuklar ve sevgili Evrim Hanım. Kısaca meddahın nereden geldiğini, nasıl vücut bulduğunu sizlere özetleyeyim. Meddahlık geleneği nereden bakarsanız bakın 2000-2500 yıllık bir tarihe sahiptir. Şamanlıktan beri günümüze değişik şekillerde gelmiştir. Şimdilerde hikaye anlatıcılığı olarak bilinse de Osmanlı döneminde meddahlık hem oyunculuk hem hikaye anlatıcılığı hem de mukallitlik dediğimiz taklit Taklitçilik, sanatını değil mi? icra eden bir ustalık sanatıdır. Günümüzde de evri herhalde artık bu stand-up denilen yani sahne tek kişilik performans dedikleri noktaya evriliyor değil mi? Tabii ki stand-up, monodram, storytelling dediğimiz bu global gösteri Hikaye kavramları, anlatıcıları. tabii hikaye anlatıcılığının kökeni aslında Meddah. doğuda meddahlıktır. Ne kadar güzel. Manileriniz var mı bize? Efendim hemen size güzel kendi yazdığım bir maniyi neşredeyim. Evvela meddahların klasikleşmiş sözüyle girelim. Bastonumuzu 3 kere yere vuruyoruz. Hak dostum hak. Şimdi manimize giriyoruz. Ey evladı iyal, anlatacağım size kıssadan tatlı bir hayal. Eylemeyin sakın fenaya duçar meyal. Sunsun bu maniler dimanınıza bir tatlı ikbal. Hadi bakalım Bir şey anladınız mı? manimizi çekelim. O zaman önce kimden başlayayım? Meva, kızlardan başlayayım. Değil mi? Evet. Tamam. Tuna, bir tane çeker misin tatlım? Okuyabilecek misin onu? Senin okuman var zaten. Bir tane. Tabii bilmiyorum abiye sorarız. Meddah abimize. Hadi gençler siz de çekin. Bayağı Osmanlıca'da kelimeler var değil mi? Demin Tabii ki. anlattığınızda. Bu geleneksel kalıbı bozmamaya çalıştık Ramazan'da. Usul itibariyle böylesini daha makbul gördük diyelim. Davulun içi pekmez, çalarım fakat ötmez. Bir bahşiş vermezseniz davulcu buradan gitmez. Don to to ton to to ton to to ton ton. Ton to to ton to to ton to to ton ton. Hadi sen oku. Geliyor yağlı çörek, geldi kıymalı börek. Sabret biraz diyorlar, nasıl dayanır yürek? Bravo. İzmirli misin? Ha çörek börek deyince. Buyurun. Yemekler bol olur gayet. Beni de edin davet. Birlikte yer içeriz. Şöyle ederiz sohbet. Bravo. Bravo. Nil 3,5 yaşında olduğu için ona çektirmedim abisi. Çünkü okumayı bilmiyoruz daha değil mi Nil? Bunları atalım içine. Atalım mı bunlar içine? Tabii, Yoksa tabii. hatıra kalabilir mi onlarda? Ne yapalım, nasıl Bence yapalım? hatıra kalsın. Hatıra kalsın. O zaman ben de saklıyorum. Tamam. Belki bir gün bir yerde buluşursak getiririz tamam mı? Ben de cebime koyayım. O zaman sizden son bir mani isteriz. O zaman bir kuplecik söyleyeyim ben de. Lütfen. Efendim yıktık perdeyi, eyledik viran. Hepinize hayırlı olsun bu mübarek Ramazan. Sürçülisan ettiysek affola. Teşekkür ederiz. Madem havalimanındayız, çok da güzel bir atmosfer yaratmışlar bize. Farkında mısınız? Seyahat Evet. etmeyi seviyor musunuz? Çok. Tuna, uçağa bindin mi hiç? Çok bindim. Ya bendeki hadsizliğe bak. Buckingham Prensi'ne uçağa bindin mi diyorum. Uçak onun zaten be. Zaten. Herhalde. Sen bindin mi uçağa Nil? Seviyor musun uçakla uçmayı? Ay Nil ben de çok seviyorum. Vallahi en sevdiğim şey. Zaten. Çok seviyorum. Bindin. En çok nereye gitmeyi seviyorsun uçakla? Diyarbakır'a gidiyorum ben. Aa memleket mi orası? He. Süper. Zaten ninjalar her yeri geziyor ya. Ha, ninja. Anladım. Herkes geziyor.
Ben bu havalimanını da çok seviyorum. Her şey var. Hiç canım sıkılmıyor benim. Benim de. Vallahi billahi. Senin? Benim hiç sıkılmıyor. Peki bir şey soracağım. Ramazan bitince ne oluyor? İftar oluyor? Hayır hayır. Bir ay boyunca oruç tutuyoruz. Bittiğinde ne oluyor? Tatil oluyor. Ay yeni neslin Bayram bayrama oluyor. bakış açısı. Ne? Söyle bir daha. Bir tane bayram var. Ramazan Ne bayramıydı? Ramazan bayramı. Tamam, diğer adı neydi, oradan hatırlarsınız. Şerbet Böyle açıyorduk, yiyorduk. Şeker bayramı diyorlar ya, Ne iki bayramı? tane isim var. Biri Ramazan bayramı, biri şeker bayramı. Bayramda ne yapıyoruz? Büyüklerin ellerini öpüyoruz önce, değil mi? Güne öyle başlıyoruz, anne baba. Aynen. Evet. Harçlıklar alıyor musunuz o gün? Vallahi benim evde hanem var. Vay vay. Neyin var? Hanem. Ne? Hanem. Hanen mi? Kumbara mı? Evet. Hane mi diyorsunuz ona? Evet. Ben öyle diyorum. Vallahi bu bana yeni bir lisan öğretecek. Tekne orucu. Hane, para atılan şey haneymiş. Evet. Meva'yla biz bir değil bir insan olacağız. Değişik bir insan olacağım. Bana çok güzel vallahi şeyler katıyorsunuz. Peki bayramda seyahat ediyor musunuz? Ediyorum. Bayramlarda. Ben etmiyorum. Evde büyüklerle takılıyorsunuz. Annen baban götürüyor mu tatile falan? Biz bazen ediyoruz. Yani Bazen. bayramı elimle gidiyoruz yani. Tabii çok önemli değil mi? Peki bir şey soracağım. Bu İstanbul Havalimanı'nda kurulan Kerevan Ağa Ramazan alanını beğendiniz mi? Çok. Ya Tuna? Bu Ramazan. evde yok o. Bugün yok. Bugün sarayda değil o. Bugün Sarayda dışarıda. değil. Ramazan ayının olmazsa olmazı karagöz ve Hacivat. hacivattır. Evet. Biliyorsunuz zaten bunu. Evet. Her seferinde de izlerken inanılmaz eğleniyorum. Peki. Şimdi hep beraber bir karagöz hacivat gösterisi izleyelim mi? Evet. Hadi o zaman buyurun. Of of hay hak. Yar bana bir eğlence medet. Yar bana bir eğlence aman. Hacivat geleceğim şimdi, defol şuradan. Yahu yar bana bir eğlence medet. Çocuğu uyuttum, az sabret. Ama bak burada çoluk çocuk var, Evrim hanımlar var, çok beklettin. Yahu 3 kuruşluk keyfim vardı, mahvettin. Geldim. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Oo Karagöz'üm günaydın. Ay bostan korkuluğu altında kalaydın. Karagöz'üm hayırlı akşamın olsun. Kargalar ki gözüne oysun. Karagöz'üm galiba senin biraz canın sıkkın ha. Ha biraz canın sıkkın. Bence de canı sıkkın. Ya ben de biliverdi. Çok mu belli oldu ya? Çok Evet. belli oluyor, ne derdin var? Ya dişim. Ne olacak benim bu işim? Kim ağrıyor? Ve ben de sana bir haber getirmiştim. Berber mi getirdin? Yok canım haber getirmiştim Benim ya. kafam keldir ya, ne berberi? Canım berber değil haber vukuat. Ha? Tabii vukuat canım. Vukuat mı? Tabii canım. Ya bir şey atma, lazım olur. Ben sana iş buldum iş. Ha diş. Çürüdü. Canım benim dişin mi ağrıyor? Aa fena oldum. Ben sana geçen gün bir hekim adresi yazmıştım, eline vermiştim. Oraya gitmedin mi? Ya sen benim elime adresi yazdın da ben yolda onu böyle yaladım. Bir anda silini vermiş, unuttum ya. Canım adres yalanır mı? Ne bileyim ya, ne işe yarar diye baktım, bir şey O zaman anlamadım. bir daha yazalım şunu. Ya efendi, ben onu okuyamam ki. Neden? Neden mi? Hay Allah'ım ya, konuşturma beni be. Neden? Sen hiç mürekkep yalamadın mı? Bir keresinde yalamıştım, dilim lacivert oldu, bir daha yalamadım. Yahu sen hiç dirsek çürütmedin mi? Aa ben gözümü çürüttüm. Gözünü mü çürüttün? He. Yahu sen hiç mektebe gitmedin mi? Bir keresinde merkebe binmiştim, attı beni sırtına, daha binmedim. Mektep. Okuma yazman yok mudur? Yazmam var anamın, getireyim mi? Ah Karagöz'ün okuması yazması yoktur, işlerde sakarlığı çoktur. Allah, Hacivat ne oldu? Belim ağrıdı. Allah. Ay. Belim ağrıdı. Ya ne yapacağız? Bir kıtlatayım bir. Aman yok böyle olmaz. Bir hekime gidelim. Yapma ya. Evet Karagöz'üm beni bir hekime götür hadi. Eyvah. Hadi gel Ben mi gel. götüreyim? Ay Ya iftar geldi, iftar. Uğraştırma beni. Ay. Ya ne Her ne kadar iftarmış? suçlu lisan ettiysek affola. Geceniz gündüzünüz hayrola. En kötü gününüz de böyle ola. Hayırlı Ramazanlar olsun. efendim. Görüşürüz, hayırlı Ramazanlar. Görüşürüz. Ya ben hayatımda burada tekrar İstanbul Havalimanı'na teşekkür ediyorum. Canlarım, zaman nasıl da hızla akmış gitmiş. Programımızın da sonuna gelmişiz. Ay ben çok eğlendim gerçekten. Bu eğlenceli dakikalarımız İstanbul Havalimanı İGA'nın YouTube hesabında yayınlanacak. Birbirinden güzel videoların olduğu İGA YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Abone like, kalp Abone atmayı unutmayın. Abone like.
Abone like. Evet, Kereban Ağa Ramazan alanında çok ama çok keyifli anlar yaşadık. Şimdi sizler bu alanda bulunan canlarım için hazırlanmış Ramazan ikramlarının tadına bakacaksınız. Ama öncesinde hep beraber Ramazan ayına yaraşır bir şekilde veda edelim mi? Evet. 3, 2, 1 diyeyim, iyi Ramazanlar diyelim. Tamam mı Tuna? Tamam. 3, 2, 1. İyi Ramazanlar. Ay ne geliyor? Uuu. Ben vanilya. Oh. Ben al bakalım sana da vereyim. Hop. Sana da vereyim tatlım. Aa, bu da benim mi? Teşekkür ederim. Tuna'ya vereyim bunu Tuna. Ben verdim. Sen de prensesime ver. Abisi. Teşekkür ediyoruz. İyi Ramazanlar diliyoruz.